Öncelikle merhaba arkadaşlar. Soru ara adam geldi. Ne yapıyoruz efendim? Hemen Gaming 67 sonuçlarımızı gösteriyoruz. Akabinde kazandıklarımızı biraz sonra çarçur edeceğiz. Biraz da Strictly yeni sezon turnuvalarından kazandığımız esensler var. Önce onları hiç etmemiz lazım. Daha sonrasında ödülleri açıp onları hiç edeceğiz. Şöyle göstereyim ne kazanmışız. 74 dolar cash kazanmışız. 1750 Rare, 5650 de Limited Essence kazanmışız. Yani totalde 7 ne kadar ediyor? Böyle hesaplayalım aynen. 7 küsür K Essence kazanmışız efendim. Hesaba bu Common Essence'lerde katılmış. Normalde katılmıyordu. Ama katmışlar efendim. Onun akabinde de maalesef bir kart ödülü olur, sıralama ödülü olur. Yok. Ödüllerin büyük kısmı yine streaklerden geldi. Her hafta söylediğim gibi common kadroları kurmayı unutmayın. Ben şimdiye kadar hiç indirim kuponu kazanmadım ama siz benden daha şanslı olabilirsiniz diye umut ediyorum. La Liga'ya biraz yatırım yaptık. İki tane Div1'de normalde sadece Elche ile katılıyordum. Sonra baktım Bilbao'nun fiyatları çok ucuz. Sonra bu underdog takımlar bir anda Div1'e çıkınca hadi dedim bari La Liga Rare tarafa biraz takviye yapayım çünkü hala 8 haftaları var. Ve fiyatlar gerçekten yüksek değil aslında. Mesela şu ligin en iyi kartlarından biri olan Lejuani 18 dolara falan satın aldım. Anthony'ye biraz fazla verdik. 45 dolar civarı falan ama takasla çözdüm. Ama ve lakin biraz yatırım yapayım dedim. Son kadroda arta kalan kartlardan işte ucuz olabilecek en ucuz şekilde tamamlamaya çalıştım kadroyu. Maalesef ikinci hedefteydik. Ona ulaşamadık. Ama biraz Essence kazandık. 500 yok pardon 350 Essence kazanmışız. Div1'deki iki kadromuz Div2'ye düştü. Div3'tekiler de Div2'ye çıktılar. Yani 4 tane Div2 ile mücadele edeceğiz. La Liga tarafında. Limited kadro bir Bilbao denememiz var. Kalesi Askender ama maalesef yine başarılı olamadık. Türler de hiç fena değildi bu arada La Liga'da ama anla diyelim La Liga'da yani hep aynı kadrolarla deniyoruz. Maalesef Amir'in sakatlığı sonrası Bundesliga'da hiç ama hiç ödül kazanamıyoruz. Çünkü Hero'muz gitti. Jupiler tarafına geldiğimizde şaşırarak ikinci hedefe hem Rare tarafta hem Limited tarafta ulaştık. Şöyle bir bakalım. Zolis gerçekten ligin starı ama normalde diğer kartlar eşlik edemiyordu. Bu sefer buraya eklediğim Magni ile birlikte e, siteyin anasını ağlatmış olduk kelimenin tam anlamıyla. Yani buraya daha iyi bir kart atsaydık da ne olurdu? Sağ tarafta gördüğünüz gibi en fazla 250 essence kazanırdık. Çünkü sağ taraftaki kadro bize ikinci hedefe ulaştırdı. Onun akabininde yani bu kadroya diyecek bir şey yok. Union Saint babalar. Dediğim gibi çok defa söylemişimdir bunu. 1-0 takımı bunlar. 1-0, 2-0 falan. O yüzden bunlardan defans kaleci tanımlayacaksın. Alırsan Anan Kalili'yi alacaksın. Bu hafta skoru yapan Anan Kalil olur diye düşündüm. Yanıldım. Yanlarına Van Aken ekledim. Tertemiz bir şekilde ikinci hedefe ulaştık. Umarım üçüncü hedefe de ulaşırız. Limited tarafta da yine fena olmayan bir puana sahibiz. Ama maalesef buradan 10 dolar keşfi 2000 Essence dışında bir şey kazanamadık ki 482 puan gerçekten zor. Ha, belki bu puanla biraz daha üstüyle podyum bile yapılabilirdi bazı haftalarda ama bu hafta gerçekten Jüpiter'de muazzam puanlar var. 59 fark atmış birinci bana. Yani kaç puan yapacaksın abi? 600 mü yapacaksın? Garip. Diğer D1'den düşmüşüz maalesef. 331 puanla dediğim gibi normal bir haftada bu puanla div düşmeyebilirdik ki puanlar da hiç kötü değil yani. Kaptan tercihi yüzünden düşmüşüz ama normal bir haftada gerçekten bu puanla düşmezdik. Buradan da bir Div 2'den Div 1'e çıkış var. Sonraki hafta yine aynı şekilde devam edeceğiz. Biri çıktı, biri düştü. Fena değil. Buradan da biraz Essence kazanmışız özellikle şu kadroyla birlikte. Evet. Bu tarafa geldiğimizde ya hiç fena başlamadık. Şu üçlüyle başladık.
Aslında kalecinin clinch'ti ama yine kaptan seçimi. Kaptan seçiminde bu hafta patlamışım bayağı. Fena deneme değil bu arada. Bu kadroyu normalde ben stack atarım biliyorsunuz ama Div1'e çıktıktan sonra stack atma işinde kazanma ihtimalim yok. O yüzden karma atıyorum kartları ve fena da gitmemişiz ama sağlık olsun. Burada ilk hedefliydik. Pardon, ikinci hedefliydik. Hollanda'da ona da ulaştık. Bakalım, umarım orada da haftaya fena bir streak anlamında hafta değil. Üçüncü hedefleri oynayacağız bayağı. Şimdiden 3 tane üçüncü hedefimiz var. Bakalım, umarım sonuçlar daha iyi olur diyorum. Burada streak 2 mi lan bu? Nasıl lan? Streak 1 olması lazım ya. Aynen. Yanlış yazıyor herhalde, bilmiyorum. MLS tarafına ben 380'i geçtim. Maalesef duolarımın hiçbir 380'i geçemedi. Ama benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben her hafta 380'i geçtiğim sürece, ya umarım tabii ki duolarım 380'i geçer, 50 dolara ulaşır. Ama ben 380'i geçemediğimde gerçekten kötü hissediyorum. Bunu yaşamak istemiyorum. Para kazanmak umurumda değil. Umarım her hafta 380'i geçerim. Umarım sizler de geçer ve 50 dolarları kazanırsınız. Diyecek başka hiçbir şeyim yok bu konuda. Fena olmayan kadrolarımız da var bu arada MLS'te. Belki devamında liglerle bir şeyler kazanırız. Avrupa ligleri bitince mecburen MLS oynayacağız. Çok da bozar mıyım emin değilim. J Lig'de arta kalan kartlarımız vardı. İşte kuponla aldıklarımız vesaire falan filan. Satabildiklerimi sattım. Ederin altına düştüklerini düşündüğüm kartları da elimde tuttum. O kartlarla limited tarafta ilk hedefe ulaşıp buradan da bir Essence kazanmışız. Bu arada hedefleri düşündüler Japonya ve K Lig'de. Bütün hedefleri 20 puan altına düşürdüler. Bu yüzden aslında bu liglerde o düşük puanlar devam edene kadar belki denemeler yapılabilir. Yine K Lig, yine Diniyep, yine ben. Yani çok konuşmayacağım ya. Kralın bir skoruna içerideydik. 380'i yapacaktık. Ama maalesef Diniyep yedik. Sağlık olsun diyelim. All Star tarafında da şöyle hızlıca göstereyim. Maalesef başarısız olduk. Div düşmeler falan var. Pardon lan, burası Challenger, ne All Star. Kafa gitti. Challenge tarafta bu kadroyla birlikte ilk hedefe ulaştık. N'Golo Kante eklemesi yapmıştım. Biraz kupon yakaladım. Milli ara tarafında biraz kupon toplamıştım. N'Golo Kante aldım. Muçi aldım. Onuachu falan aldım. Ee, Bayağı iyi fiyatlara aldım bence hepsini. Kupon varken yarı fiyata alınca bir de çok çok daha makul fiyata geldi ki mesela bu hafta Kante karşılığını verdi. Belki sonraki haftalarında habercisi olacak bu X-Rig. Umarım öyle olur. Ki bu hafta çok zordu fikstür. İki derbimiz vardı. Ben zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray üzerinden ilerliyorum. Bu yüzden çok tatlı oldu o iş. Onun akabininde efendim Contender'ımızda yine ilk hedefe ulaştık. Buradan da 10 dolar cash'i indirmişiz. 10 dolar da Strike'den, 20 dolar da buradan indirmişiz. Essence'ler, buradan da yine bir ilk hedefe ulaşmışız. 2K'da Essence'e buradan indirmişiz. Ucu ucuna. Her yerde ucu ucuna kalmışız. Enteresan. Normalde tam tersi olur. Video 9 dakika ulaşıyor. Hızlıdan All-Star'da göstereyim. Bu şekilde. Burada All-Star'da var ya. Şey diyeyim, doğru kartları doğru yerlere koysaymışım. Her hafta olduğu gibi tabii ki. Bu hafta da bir şeyler çıkabilirmiş ama sometimes diyelim. Ne yapalım ya. Göstermeye insan utanıyor buna ya. Ziyniye kaleci 0. Zimmerman 10. Kaptan 35 falan. Enteresan ya gerçekten. All-Star tam bir div düşme haftası olmuş ya. Stojanovic 0 ne abi ya. Ziyniye mesela bu kadar üzülmem, biliyor musun kaleci? Yani maalesef All-Star berbat geçti. Burada bu kadronun iyi bir şey alma ihtimali vardı bir tek. O da gitti Paulus'tan Diniyep yedi. Bu Paulus da bir hafta oynuyor, iyi puan alıyor. Diğer hafta Diniyep falan yiyor.
riskli iş yani. Paulista'yı son kadrolara falan atmak lazım ki. Öyle yapmıştım zaten. Ona rağmen üzdü. Belki de atmamak lazım, bilmiyorum. Şöyle gidelim, ödüllerimizi alalım. Hemen ver. Aa, pardon. Dur verme. Dur. Hocam dur. Öncelikle şu esensleri harcamam lazım çünkü fena değil oranlar. MLS, J Lig ve K Lig ikisi de %20'şer, yani %60 ihtimalle bunlardan gelecek. O yüzden bunları önden harcamak istiyorum. Diğer esensler de dahil olunca diğer liglerin de oranı artmış olacak. Bu yüzden diğer ligleri açma ihtimalimiz artacak. Bunu istemiyoruz. Bakalım. 7 numarayı açacağız. Ya, önce buna basacağız. Puşlarını harcamak istemiyorum. Tutacağım. En yüksek 3'müş. 7'yi açtık. Oynayan bir topçuysa okeyiz bu arada. Oynayan ol. Az topçuysan sıkıntı yok bizim için, biliyor musun? Turnuva var retro diye. Oraya atarız. Son 3 maçta başlamış. Umarım sonraki maçta da oynar. Okey. Olur. Kral. Yok demeyiz ya. Çünkü bir tane kurdum kadro bu arada. Belki bir tane daha kurarım, o yüzden diyorum. Kaçırdığımızda bu arkadaşmış. Bu arkadaş da yani bence daha iyi çekmişiz gibi. Dur bakalım. Devam et abi. Sensi 1750 bırakmamış. Tık sıkıntı oldu. Şimdi oranlar ne? %40 J, %40 MLS. O muazzam oranımız var, biliyor musun? Şuradan bir star var desene ya. Hadi bir kere de biz mutlu olalım ya. Standart. Ver bakayım. O Tahir bir varmış. Tahir bir varmış. Hemen ödüllerimizi alalım hocam. Ödüllerdeki esenslere ihtiyacımız olacak. Unuttum ya. Bir şey açmayı. Kart simülatör. Evet hocam, tümünü ver bana. Teşekkür ediyorum. Diyorsun. Evet. Geldik işte dostum. Yüzün gülsün be. Ee, lig açalım. Essensimizden. Abo. Hepsi Japon çıktı. Türk de açalım. Abo. Abo. Bu ne oğlum? Ne diye onu açalım. Yani keşke açmasaymışız, biliyor musun? Hiçbir mantığı yok ki bunun. Bakmaya bile gerek yok yani. Japon Ligi Japon. Kore'ye da MLS açalım ya. Ne yapalım? MLS'e gidelim bence. Ama iyi kart bence Kore'de. Daniel Adamman kötü galiba ya. Ulan kendi dediğini de yap be adam ya. Bir kere de şurada da yanıl ya. Of. Neyse, Ağustos'larmış. Yani Adelman. Adelman'da $2. Yani yapacak bir şey yok. Anlık. Bu arada Rayer'da 2K'mız varmış. Ah ulan ya. Yani bunlar ne böyle ya? Muhammed Ali Arimbov kim ya? Kral ya. İlk defa görüyorum ya. Normal ilk defa görüyorum. Adam oynayan biri değil ki abi. Yani bakalım, Antwerp'te şeyimiz var mı bizim hiç, koleksiyonumuz? Yani hiç kullandığımız topçu yok. Muhammedciğim.
Muhammed bile değil. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Çay koymuştum da. Sıcak sevmeyiz zaten çayı. Biraz soğuyacak çay dediğin. Standart delisi olduk. Standart delisi olduk. Yine gitti. Yedek topçu attı ya. Hoştaylar. Westerlo. Westerlo topçularımız var. Ee, yani Westerlo koleksiyon yapar mıyız ya? Bize kaç verecek? İlk sahibiyim diye 30 mu verecek? Yok, totalde evet. Totalde 30 verecek. 30 210 eder. Yok ya. Zor. 250 yapmamız zor. İki tane daha falan kart almamız lazım ama. Gerçi bilmiyorum ya. Bulunsun mu elimizde? Dursun ya. Son puanları falan da belki All-Star'a falan atarız. Yani 260 esensi çikolata alınmıyor ya şu an. Bir tane daha sıkıyorum hocam. Yine standart. Aynen kanka böyle devam ya. Son denememiz zaten. Bundan 3 yıldız verdi. Limited salıyoruz. Musa Jitte. Musa Jitte. Kimsin Musa'cım? Musa. Sen var ya en alınmayacak adamlardan birisin. Kendine iyi bak Musa'cım. Allah'a emanetsin. Açalım mı lan bir tane daha? Ya da açalım Allah kahretsin. Ha, ha, bana vurulan geliyor. En iyisi Tahir 1 diyor. O yüzden hiç açmıyor muyum lan? Açmıyorum. Yani Joao Gomez Tahir 2 olamaz birincisi. Tahir 2 olamaz. Pardon. Onu kaçırdık. Sen üzülmüyor da biliyor musun? Yani kaçırdığın adama bak. 4 dolar. Kral. Bir de şey yani aktif. Yeni basılan nick falan. Ork. Okeyiz ya. Şimdi Essence falan hepsini aç. 4 dolarlık kartı kovalayı yavrum ey. Gerek yok. Joao Gomez kardeşimle memnunuz. Hiçbir problem yok. Şimdi bir tane Rare açalım. Ne oranlarımız değil mi? Bakalım bir. Logo %34. Contender 19. Player 17. Challenger 17. Hadi bakayım. Hiç fena değil biliyor musun? Abo. Abo. Hmm. Hmm. Bir kere bunu görelim. Bunu görelim. En iyisi Tile 1'miş. Biraz üzücü. Ligi açalım. La Liga 5 tane var. La Ligalardan birini açacağız. Buyruğu da açalım. Evet. Şimdi ilk defa Craft Simülatörü kullanacağız. Evet. Sadece La Liga olanları açmak istiyorum diyeceğim de yine de yazayım. Marka Avustralya. Yine de bakalım ya. Scotland, England, La Liga, La Liga, La Liga. İsrail lan. Bir an var ya. Beynim gitti. Uruguay, La Liga. Önümde çay var şu an. Çok yanlış pozisyonda olduğu için yazamıyorum. Evet. Şimdi her seferin aynı hatayı yapmaya moruk. Spain. Evet, Poland, Poland. Akabinde La Liga Uruguay.
La Liga Uruguay. Hayır, Burundi değil. Uruguay. France. La Liga. La Liga. Japan. Jupiler. Evet. Belgium. Jupiler. Tamam. Şimdi. Hmm, kötü olan bir kısım var. Tier 1 üstü kartlar bizim için önemli değil. Mesela şu an en iyi Gavi atacak. Gavi Rare 44 var. Enteresanmış. Şöyle bakıyorum. Star mesela. Star gelmeyecek. Lejeune Star'mış. Garip. Fransa'da niye şey yok lan Mbappe? Mbappe'nin kartı mı bitti? Merak ettim. Eğer ona göre listeliyorsa çok iyi bu arada. Ki ona göre listelemesi lazım mantıklı olarak düşünürsek. Mbappe'nin 102 tane kartı nasıl var lan? 100 tane geçmiş de o nasıl olmuş onu anlamadım. Max 100 kartı olmuyor muydu hocam? He? Bir tık sanki kazıklandık gibi he? Hocam matematikte bir problem mi var ya? Yani 100 tane koyduk diyor ama 102 diyor. Enteresan. Neyse çok da önemli değil. Mbappe'nin kartı bittiği için buradan çıkarmışlar. Güzel mesela bu tarz olayların olması güzel. Şimdi bizim Tier 1.6 en mantıklı seçenek neresi diye bakıyorum. Mesela burada Tier 1 yok. Fransa La Liga direkt eleniyor. Garip bir şekilde. La Liga Uruguay da eleniyor bizim için. Bu arada buna basmayı unuttuk ama ona basarsak sıkıntı olur. E, Tier 2 ve üstü olacak. Bir kere bu seçenek kesinlikle bir strupmuş. Kaç dakikamız var? 5 dakikamız var. Bu kesinlikle bir strup mesela. Başka olamaz. Onun akabinde Tier ikisi buranın çok mesela. Burada çok fazla opsiyon var. Ama iyi. Yani Butland gelirse iyi. İsrail zaten çok kötü. Onun akabinde Uruguay kötü. Spain olabilir. Spain'in sırf şey için basabiliriz. Kullanacağımız kart geri La Liga'ya o kadar kart aldık. Seçimimiz oradan olabilir. Mesela bu nasıl böyle olabilir? Tier 1 hiç kart gözükmüyor. Nasıl mümkün olabilir? Mesela bak al patladık. Ben daha sitemiz vardı ya ona bakabilir miyiz? Dur babacım. Şimdi Rare diyoruz. Special. Henüz Tier 1 diyoruz. Japan. Jupiter diyelim. Bizi arar mısın King? Ha, pardon lan Tier 2 de var. Benim kafa gitti ya. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Evet Tier 2'ler de olur. Ama mesela burada yok. Aradığımız Tier 1. Zeka geriliği başladı ya bizde. Ve burada aradığımız Tier 1 yok. Tier 2'de de hiç fena değil mesela. Kabuko çıksa okeyiz. Kakubo. Bilmiyorum ya. Bunu eledik. Bunu eledik. Bunu eledik. Bunu eledik. Bunları eledik. Şunu eledik. Yani şu ya da şu. Burada direkt bir grubu çekebiliriz. Keyfimize bakabiliriz. Kaldı 3 dakika. Destrup da 17 dolarmış. Çok da keyfimize bakacağımız bir durum yok açıkçası. Risk alalım ya. Başver Destrup'u. Yani front ikisinde neler var hocam? Front ikisi bayağı bela ya.
Çok kötü bir şey de alabiliriz oradan. Buranın tarihçesinde ne var hocam? Tarihlerin birçoğuna okeyiz buradakilerin. Olmadıklarımız da varmış bu arada da. Tarih kötü de var ya. Mantıklı olan buraya gitmek ama biz risk alıp buraya gideceğiz. Umarım Oyarzabal ya. Ben Oyarzabal almak istiyordum ama fiyatı yüksek diye almıyordum. Umarım buradadır. Oo, çok kötü bu. Çok kötü bu. Berbat attı oraya. Hmm. Skor asmış da Skoras pahalı bir kart değil galiba ya. Bistrup'a yakın bir fiyatı var diye hatırlıyorum ama. Ya 14 dolarmış abi. Biz sabahtan beri bir dünya essence harcadık. Kovaladığımız kartlara bak yani. Tavanı 50 dolar. Yani kullanırız, yapacak bir şey yok. O kadar essence harcadık. Mecbur kullanacağız bu arkadaşı. Yani son satışı da 5 dolar. Bilmiyorum abi. Tariki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tariki falan değilsin ya. Senin yak. 3-4 falansın. Yani akıllı olup gidip bir sürüp çekmek vardı. Bence çok safe bir tercihti. Challenger'da kullanırdık güvenerek ama riski alıp babayı aldık. Bu ne demek oluyor? Mantıklı bir tercih varsa önünüzde risk almamanız gerekiyor. Mantıklı tercihe gitmeniz gerekiyor ki tavanımız 50 dolardı. Kaybedeceğimiz da iyi bir kart, en azından parasından ziyade kullanabileceğimiz bir karttı. Maalesef babayı almış bulunuyoruz. Mecbur alacağız. Ama hoşnut da değiliz efendim. Neyimiz kaldı? Bizim limitte 2400 esansımız nasıl kaldı ya? Bu nasıl oldu lan? En son 1900'ümüz kalmıştı. Kimi açtık biz en son? Biz de iyi bir kart açtık sanki ya. En son bunu mu açtık? 10 dakika önce yaşadıklarımı hatırlayamıyorum. Neyse bir tane daha vurayım hadi. Deja vu ya. Yemin ediyorum deja vu. Kaç esansım kalıyor? 1000. Tamam. Ver. Bize bununla geliyor. Tamam, uyruk ver. He. Hepsini harcayacağız he. Harcayalım lan. Belki Star harbiden iyidir. Uyruğu da ver. Şimdi bakalım spesifik bir şey var mı? Eğer spesifik bir şey yoksa şöyle bir limit'e gelelim. Ne burası? Tariki. Tamam, Setup Kulios diyeceğiz. Şimdi ikinci Bundesliga Kroatya. Kroatya. Burada mesela Star yok. Direkt elendi. Burada var. Birer England'da. Ama burada da yok. Güzel. Portugal. Portugal. Kolombiya. Genelde son açtığım pakette mabadımızda patlar ama lan yanlış yapmışım. Ben de diyorum ne alaka? Oo, bu Suarez mi ya? Ne diyorsun ya? Kaç tane kartın kalmış kral? Bir dünya var biliyor musun? Bu olma ihtimali çok yüksek. Evet. Avusturya'dan yüzümüzün gülme ihtimali çok düşük. Avusturya. Çok iyi. Burada da spesifik bir şey yok. Şunu kapatalım. MLS Germany işte. İşte bizi şaşırtacak, bizim kafamızı karıştıracak yerdeyiz. MLS Germany diyecektim de yani Luis Suarez'in çok büyük farkın olmadığı için yine Luis Suarez'deyiz. Evet, bir tane daha geldi. Brazil. Abo.
Ama yapma ya. Hacı abi yapma ya. Avusturya'ya gerek yok. Avusturya Cermen'den de bir şey yoktur. Bunların olması bir yandan iyi çünkü ihtimalleri düşürüyor bizim için. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. MLS United States mi? Yapma ya. Yapma bunları bize ya. Yapma bunları bize ya. Çaksa. Sonucu ne? İyi bari Danish Norveç geldi. Evet. Çok safe bir tercih var Kolombiya Premier Lig'e. Ama biz şu en iyi besi basmak durumundayız maalesef. Bize 5 tane mi var lan sadece? Neyse onaylıyorum abi. Hiçbir şey olmadı biliyor musun? Hiçbir şey olmadı. Değil mi? Aa oldu. Bizim safe tercihi götürdü değil mi? Çok iyi lan. Aynen. Bizim safe tercihi götürdü. Bu ikisini zaten seçmeyeceğiz. Jupiter England'da ne var? Pardon. Jupiter England'da. Oo bu da çok kötü. Tamam lan. %50 ihtimalimiz var şu an. Şu an %50 ihtimalimiz var. Her zaman %50'de kaybederim ya. Brazil diyeceğim mecbur da. United States kalsaydı bu arada belki onu düşünürdük de. Germany'de zaten çok iyi kart yok ya. Ama ihtimali de daha yüksek çünkü daha az kart var. Ama mantıklı olanı yapacağız. Ama yapacak bir şey yok. Güzel, güzel. Güzel. Werner de çok üzülmez demiş bu arada ama Evander. Almaya çalışıp alamamıştım. Güzel oldu. MLS tarafına bir tane daha topçu geldi. Topçu. Bu aralar bayağı cacıklarda da. Umarım şuraları yakalar Goat. Güzel oldu. Almak isteyip çok pahalıya alamadığım kartlardan bir tanesiydi ki videoyu kapatacakken sonunda Essence gördüm. O Essence nasıl o kadar arttı onu da bilmiyorum. Ama güzel bir şey vesile oldu. En azından videonun berbatlığını bir Evander'le en azından kapatmış olduk. Bir sıvadık üstünü. Evander'de umarım sonraki MLS haftalarında bize yardımcı olur. Efendim videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Buna kabul hala oraya kaydolmasanız şurada ya da şuralardan bir tane link göreceksiniz. Video göreceksiniz. O videoyu izliyorsunuz. Daha sonrasında aklınıza takılan ne varsa istediğiniz her şeyi bana aşağıdaki sosyal medya hesaplarından sorabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp grubumda mevcut. Oradan sohbet halinde oluyoruz. Ayrıca oradan bir çekiliş yaptık. Oradan değil aslında X tarafında bir tane Sorare Türkiye diye topluluk kurdum. Bu topluluğun ilk postuna özel olarak derbilerdeki ilk skorları yapanları insanların tahmin etmesini istemiştim. Orada kazananlar olmuştu. Biliyor musun? Videoyu kapattım ve şu an aklıma geldi. Yani çark çevirme sitesine gidip bu işi de halledelim. Şimdi buraya Kerem Aktürk onu yazıyorum. Burada Paul onu aç yazıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Sorare Türkiye diye bir X topluluğu açmıştım. Topluluğa özel ilk postunu derbideki golü her ikisini de tahmin eden kişilere golü atan kişilerin yeni sezon kartını verecektim. Bildiğiniz üzere Trabzonspor Galatasaray maçındaki ilk golü Paro Naç'a attı. Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki ilk golü penaltıyla Kerem Aktürkoğlu attı. Bana göre benim lügatımda geçerli bir gol değil. Hatta içimden dedim ki ulan bu golü geçersiz mi saysam ama bilen arkadaşlar haksız olurdu diye düşünerek her iki kartı da vereceğim. İki kişi bildi. Atakan kardeşim ve Snowstorm öz kardeşim kendisi. Öz kardeşim sayılır diyeyim. Her ikisi bildi. Bir arkadaşımız daha bildi ama gereksinimlerden bir tanesini karşılamamış. Postu RT etmediği için maalesef onu buraya alamıyorum. Şimdi ilk olarak oyuncuyu çekeceğim. Daha sonrasında
Bu oyuncuyu alan kişiyi çekeceğim. Diğeri de diğerine kalmış olacak. Onu açıyor. Tamam. Şimdi onu açıyor. Snowstorm mu yoksa Atakan mı kazanacak? Hemen onu da çekiyoruz. Tamam, onu açıyor. Atakan kazanmış oldu. Kerem Aktürkoğlu'nda Snowstorm kazandı. Ya zaten ikisi de çok yakın kartlar olduğu için çok fark eden bir şey olmayacak ama en azından çekilişle belirlemiş olalım. Kafamıza göre vermeyelim dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyeceğim. Ama yine durun. Bir tane de yine sonra Türkiye için grubumuzdaki WhatsApp grubumuzdaki Eternal Lazer Hakan abimin gruba bir armağanı vardı. Onu da grupta dağıtıyoruz. Sorare Türkiye X grubunda değilseniz, topluluğunda değilseniz oraya katılmanızı istiyorum. Daha sonrasında postu beğenip RT ederseniz çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yaklaşık birkaç gün sonra çekerim diye düşünüyorum. Yani bu kadar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Sen kalın. 36 dakikalık videoyla kanal rekorunu kırmış bulunuyorum. Umarım sıkılıp videoyu kapatmazsınız. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Buraya kadar izleyip beni dinlemedi tahmininde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz bir de yorum yaparsanız buraya kadar izlediğinizi belirtecek bir yorum. Size de belki ilerleyen günlerde güzel bir şeyler yaparız. Kendinize bakın. Bay bay.